Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Sauron. Bu videoda kendisini inceleyeceğiz. Bilindiği üzere kötü taraftaki kariyerinin Melkor'un arkasında devam ettiren, onun da Valar'a yenilmesiyle o tek yüzüğü dövdükten sonra başrolü alan bir karakterden bahsediyoruz. Film üçlemesindeki yansımasıyla kendisi efendisi sayılan Morgoth/Melkor'un bir yansıması olarak kabul ediyor. Zırh, o kaskının detayları, görüntüsüyle bir usta çırak referansı kurulmaya çalışıldığı düşünülüyor. Zaten Gandalf da kendisini Orta Dünya'daki hayatı boyunca kötülüğün bir elçisi veya hizmetkarı olarak çağırıyor ki hani başrol hala Melkor'da kalsın diye. Peter Jackson'ın sinema üçlemesine kadar kendisinin Tolkien tarafından yapılmış çok net bir fiziksel tasviri yok. Daha çok belli güçlerden bahsediliyor. İkna gücü var, sizin zayıf yönünüzü bulup kandırabiliyor, şekil değiştirebiliyor ki bu noktada bir tehlike anında kaçmak için veya o an ortamın gereksinimlerini karşılayabilmek için bu özelliklerini kullanıyor. Sonuç olarak kendisi hareketli, kötü bir karakter. Genel olarak karakterimize baktığımızda güçlerini kara büyüyle veya kötü tarafın gücüyle aldığı düşünülse dahi Sauron'un belli doğayla bağdaştırılabilen kuvvetleri de var. Mesela kendisinin etrafındaki düşmanlarını, o an çatışma sırasındaki düşmanlarını yakabilecek kadar ısıyı vücudunda toplayıp daha sonra da bu düşmanları bu ateşle, artık bu sıcaklıkla yaraladığı veya öldürebildiği biliniyor. En güzel örneği de Gil-galad'ın Sauron'un elinden çıkan ısıyla bir şekilde öldüğü söylenir. Ancak burada şu noktada önemli, Gil-galad'ın ona yüzüğü kaybedeceği kadar yara verebildiğinde düşünürsek bu çok böyle karşı konulabilir bir güç olarak da karşımıza çıkmıyor. Bu noktada birçoğumuz tabi bu ateş denen veya ısı denen kavramın real ateş veya ısı değil de mecazi anlamda kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu noktada yine Mordor'dan ender sağ çıkabilen yaratıklardan biri olan Gollum Sauron'un elini simsiyah olarak anlatır. Aynı zamanda Isildur'da yine Sauron'un elinin siyah ve ateşler içindeki bir el olduğunu söyler ki bu biraz daha mecaziden daha çok bizi gerçek ateş formuna daha yaklaştırıyor bence anlam olarak. Bu açıdan Sauron çeşitli güçleri olan onları genelde kötüye kullanan bir karakter. Sauron, karanlık tarafın başrol oyuncusu, aslında bir mayyar. Kötü tarafa, Melkor tarafından etkilenip kötü tarafa çekilmeden önce Eowl'den bir şekilde metal işçiliğini, o zanaatkarlığı öğreniyor ve o zamanlarki adı Mairon, ki Mairon'un Erçe'deki karşılığı güzel görünen, özenilen anlamına geliyor. Ancak daha sonrasında kötü tarafa geçtiği anda Abhorrent diye bir çağrılış şekli var ki bu da hani çirkin, kötü, tiksinç anlamlarında bir kelime. Bu noktada bir detay vermek isterim. Sauron'un güçlerinden bahsettik biraz evvel. Mesela güzel bir örnek, elflerle olan o ilişkileri sırasında onlar o kadar güzel gözüküyor ki bir şekilde onları o yüzükleri dövmeye ikna ediyor Sauron. Bu sırada kendisi o tek yüzüğünü doğal olarak hazırlıyor. O yüzükle de bildiğiniz gibi gücü artık gerçekten olabilecek en güzel yerlere, en zirve noktalara çıkıyor ve oradan sonra planlarını Orta Dünya ile ilgili gerçekleştirmeye çalışıyor Sauron. Yine bu noktadan yola çıkarak mesela cücelere bir verdiği yüzükler, yaptırdığı yüzükler var. Bu noktada o yüzüklerin aslında amacı Sauron'un cücelerin üzerinde bir hüküm, bir kontrol mekanizması olarak kullanmak istemesi bunu. Ancak cüceler onun beklediğinden çok daha dayanıklı çıkıyorlar bu konuda. Ancak onların da sıkıntısı nedir? Hepsinin güzel parlayan taşları altına ciddi bir hassaslığı var. Ve bu konuda bazen biraz obsesif olabiliyorlar.
Yüzük de zaten cüceleri Sauron'a köle yapacağına onların o altına karşı olan zaafının iyice artmasını ve artık bir nevi rahatsızlık verici noktaya gelmesini sağlayan öğe haline geliyor. Genel algımız Sauron'un yüzüğün yok edilmesiyle beraber sonunun geldiğidir veya artık o var olmadıdır. Ancak durum bu değil. Bir Maiar olduğu için iyi kötü bu statü onu ölümsüzlük pozisyonuna getirir. Ancak yüzüğün yok olmasıyla o kadar güçsüz ve o kadar aciz duruma gelmiştir ki aslına bakarsanız bunu nihai bir yenilgi olarak anlatabiliriz de karanlıklarda dolaşan bir varlık olarak kalmıştır ve asla kendisini tekrar toparlayarak geri dönemez. Ancak bu noktada tamamen yok olmadığında Kralın Dönüşü'ndeki bazı referanslardan anlayabiliyoruz. Ancak işte dediğim gibi artık etkisi olan bir pozisyonu yok ve dediğim gibi karanlıklarda dolaşan varlıktan daha öte bir durumu bulunmuyor Sauron'un. Şimdi Sauron'un temellerinin atıldığı karakter olarak Prens Tevildo verilir. Kendisi biliyorsunuz Beren ve Lúthien'de ve Kayıp Öyküler'de karşımıza çıkan kedi familyasından bir karakterdir. Bu noktada birçok tartışma vardır. Herkes sonuçta bu karakterin de kendi başına bir çizgisi olduğu, tasviri olduğu söylenir. Ancak onun bir Sauron prototipi olduğu da bir sav olarak ortaya hep atılmıştır. Sonuçta Kayıp Öyküler'de Prens Tevildo'nun çok ciddi bir tasvirini biliyoruz ve Huan tarafından aynı nasıl Frodo ve Aragorn kendisini sonlandırırsa hikayesini Sauron'un, onun hikayesinde Huan sonlandırmıştır. Ancak burada şöyle çok ilginç bir detay var. Frodo ilk kez Sauron'un gözünü gördüğünde o tasviri şu şekilde yapmıştır. Bir sarı bir kedi gözü gibi diye anlatarak aslında bir nebze o iki hikaye, iki karakter arasındaki bağlantıyı da bize alttan yumuşak vermiştir diye düşünüyorum. Bu noktada Sauron'un bir de başarısını anlatmak isterim ki 1. Çağ'da Morgoth kuvvetleri adına savaşırken bir elf adası olan Tol Sirion'u ele geçirir ve bu adaya werewolf'ları yerleştirir ve Werewolf Adası adını koymak adı olan Tol Ingortoth der ki burada werewolf kurta dönüşmüş insan veya dönüşebilen insandır hepimizin de fantezi dünyasından bildiğimiz gibi. Aynı zamanda adada vampirlerin ve bunun gibi bazı kötü varlıkların da yaşadığı iddia edilir. Daha sonrasında elfler adayı geri alırlar ancak herhalde artık Sauron'un arasından mıdır yoksa adada bıraktığı etkiden midir bilmiyorum ama adaya tekrar yerleşmezler ve ada terk edilmiş bir şekilde Orta Dünya'daki hayatına devam eder. Sauron'un tarihi boyunca tabii ki zaferler kadar mağlubiyetler de var. Aldığı mağlubiyetler de genelde spektaküler çünkü bayağı sonuçları oluyor ve Orta Dünya akışını etkileyen mağlubiyetler. Mesela bizim gördüğümüz Isildur'un o yüzüğü ondan kurtarması ve Aragorn'un o artık Kralın Dönüşü'ndeki son o büyük savaşta bir şekilde onun kuvvetlerini bozgun uğratması ama bunlar Sauron'un o tek mağlubiyet grubu değil. Daha öncesinde bu Tol Sirion'da Beren ve Lúthien'den bildiğimiz Lúthien ve Finrod karakterleri tarafından bir şekilde atlatılıyor ve o adanın düşüş hikayesi başlıyor. Bunu sayabiliriz. Daha sonrasında 2 adet Numenor Sauron'a bir kez daha mağlubiyetin tadını tattırıyorlar. Bu isimler kimler dersek birisi Tar-Minastir, diğeri de Ar-Pharazôn. Özellikle Ar-Pharazôn onu bir de yenilgiye uğrattıktan sonra savaş alanında biliyorsunuz esir almış ve Numenorların olduğu adaya götürmüştür. Ancak Sauron rövanşı adayı batırmayı başararak aldı ve bu şekilde bana göre skoru eşitledi. O açıdan da Sauron'un yenilgileri de galibiyetleri kadar spektakülerdir Orta Dünya'da. Sauron'dan bahsederken bu ada mevzuna da girmeden olmaz tabi. Eru Ilúvatar'ın bir şekilde o Numenorlara kızıp onlara sırt dönmesine sinirlenmesi sonucunda adayı biliyorsunuz sular altına bıraktığı bir hikayeden bahsediliyor Tolkien dünyasında. Buradaki konu şu, sonuçta esir düşüyor biliyorsunuz, adaya da esir olarak gidiyor. Ancak Ar-Pharazôn bir hırslı bir Numenor ve güçlü bir Numenor. Tek derdi ölümlü olmasından dolayı ciddi bir sıkıntıya sahip. Sauron da zaman içinde o tutsaklık pozisyonundan bu karakterin baş danışmanı haline geliyor.
Doğal olarak da kendisinin biliyoruz ki birçok gücünden biri de karşısındakini ikna edebilme, manipüle edebilme gücü. Kendisini ölümsüzlük gücünü kazanacağı vaadiyle Valinor'a saldırmaya ikna ediyor. Aynı zamanda Valar'a tapınmaktansa Melkor'a tapınmalarını sağlayarak iyice Numenor'un başına çorabı örüyor bir şekilde. Bu yapılan oyunlardan artık sıkılan Eru, Nuh'un hikayesine benzeyen, Nuh peygamberin hikayesine benzeyen bir şekilde adayı suların içinde bırakıyor ve bu şekilde hikayemiz farklı bir boyuta taşınıyor. Bu sırada Sauron adadan kurtulmayı başarıyor. Mordor'a geri dönebiliyor ama fiziksel yapısı doğal olarak ciddi hasar görüyor. Ancak yüzükle kendisini geri toparlamayı başarıyor. Yalnız şu şekil bir sonuç oluyor bu olayda. Sauron'un güzel gözükebilme ve karşı tarafı manipüle edebilme gücü elinden alınıyor ve o yüzden biz Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde gördüğümüzde gayet böyle brutal bir şekilde savaşa giren, genel olarak konuları fiziksel olarak çözmeye çalışan bir karakter haline geliyor kötülerin başrolü. Sauron hikayesinde tabii ki detay çok fazla, anlatacak deli konu var. Acayip uzun konular, acayip detaylı konular var. Ancak bu video için şimdilik bu kadar. Sauron tanıdıktan sonra heykelimize biraz bakacağız. Kendisi gerçekten görebileceğiniz en iyi işçiliğe sahip parçalardan biri. Ürünümüz 5000 limitli. Elimizdeki 4906 nolu parça, serinin parçası. Sideshow Collectibles ve Weta Workshop ortak etiketiyle piyasaya sürülüyor. Kendisi 1'e 4 ölçekli bir heykel ve 30.5 santimetrelik bir yüksekliği var. 28 Şubat 2020 videonun çekildiği tarihte internette bulabileceğiniz bu ürün 160 Amerikan dolarına satışa çıkarılmış. En azından benim bulabildiğim en ucuz fiyatı buydu. David Tremont heykeltıraşımız, biliyorsunuz, tamamen metalden oluşuyor. Ağır bir ürün o yüzden. İşçiliği çok iyi. Katmanların arasındaki o bir şekilde birleştirme yerleri falan gayet başarıyla hazırlandığı için sırıtan, falsosu olan herhangi bir yer olmadığı gibi inanılmaz derecede şık. Üzerindeki o gölge oyunları, o gri'nin tonları, siyahın verildiği yerler çok başarılı hazırlanmış. O Sauron'un soğukluğunu veya o sertliğini çok net yansıtıyor. Bence son derece başarılı bir ürün. Gayet şık, gayet estetik bir parça yapmışlar. O açıdan da bence mükemmel bir katkı koleksiyonu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bizimle kalın, bizi sevin. Smeagol'un evinden herkese güle güle diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.